Herkese Tatlı Sanatı Mutfağı kanalımdan merhabalar. Bugün sizler için muhteşem bir tuzlu kurabiye tarifim var. Kavrulmuş susamla dereotunun uyumu gerçekten şahane oldu. Sizler de bu tarifimi deneyin. Denedikten sonra bana hak vereceğinize eminim. Çok beğeneceğinizi düşündüğüm bir tuzlu kurabiye tarifi. Uzun süre bayatlamayan, ağızda dağılan kıyır kıyır bir lezzette en gevrek tuzlu kurabiye tarifi diyebilirim. Fazla vakit harcamadan hemen tarifime başlayalım. Öncelikle oda sıcaklığında beklettiğimiz 180 gram tereyağımızı uygun bir kabımızın içerisine alalım. Her zaman söylediğim gibi dilerseniz tereyağı yerine margarin de kullanabilirsiniz. Bir adet yumurtanın sarısını kurabiye hamurumuzun içerisine ekleyelim. Akını üzeri için ayıralım. 1 tatlı kaşığı tuz ekleyelim. Ve 2 yemek kaşığı toz şekeri ekleyelim. 1 tatlı kaşığı mahlep ekleyelim. 2 yemek kaşığı sirke ekleyelim. 1 çay bardağı sıvı yağ ekleyelim. Bir tutam dereotu ekleyelim. Ben yarım demet dereotunu ince ince kıydım. Bu şekilde hazırlayıp ekledim. 1 paket hamur kabartma tozu ekliyorum. Ve bu eklemiş olduğum malzemeleri bir spatula yardımıyla güzelce önden karıştırıyorum. Son olarak unumu ekleyeceğim. Toplamda 4,5 su bardağı un ekledim. Kullanmış olduğum su bardağı ölçüm 200 mililitredir. Tarifimde kullanmış olduğum çay bardağı ölçülerim ise 125 mililitredir. Özellikle bu detayları açıklama kısmına yazıyorum. Oradan da yazılı tarifime ve ölçülere ulaşabilirsiniz. Şu anda 4,5 su bardağı unumu ekledim. Elimle güzelce yoğuruyorum. Yumuşacık kulak memesi kıvamında bir kurabiye hamuru hazırlıyorum. Yakından da gördüğünüz gibi bu şekilde kurabiye hamurumuz yumuşacık, ele yapışmayan bir hamur olacak. Hemen şimdi kurabiye hamurumuza şekil vermeye başlayabiliriz. Öncelikle bir yağlı kağıtı tezgahımıza serelim. Üzerine kurabiye hamurumuzdan bir parça koparıp elimizde yayalım. Daha sonra üzerine tekrardan bir yağlı kağıt serip merdane yardımıyla 1 santim kalınlığında kurabiyeler hazırlayalım. Daha fazla kalın olmasını isterseniz daha kalın bir şekilde merdane ile açarak o şekilde şekil verebilirsiniz. Kurabiye hamurumuzun üzerine ikinci yağlı kağıdımızı serdik. Elimizle şöyle bir üzerine yapıştıralım. Daha sonra merdane yardımıyla 1 santim kalınlığında açalım. Merdane ile açtığımız hamurumuzun üzerindeki yağlı kağıdı çıkaralım. Daha sonra ayırmış olduğumuz yumurta akına kurabiye hamurumuzun üzerine bir fırça yardımıyla bulayalım. Gördüğünüz gibi yumurta akını fırçayla kurabiye hamurunun üzerine buluyorum. Bu işlemi neden yapıyoruz? Kavrulmuş susam üzerine serpeceğimiz için hiçbir şekilde piştikten sonra dağılıp dökülmemesi için mutlaka bu aşamayı yapalım. Yumurta akı üzerine serptiğiniz çörek otu veya kavrulmuş susam veya haşhaşı üzerine yapışık bir şekilde tutuyor. Hiçbir şekilde dökülme söz konusu olmuyor. Şimdi kurabiye hamurumuza bir bıçak yardımıyla şekil vermeye başlayabiliriz. Ben kare şeklinde kurabiyelerimi hazırladım. Dilerseniz dikdörtgen şeklinde veya çubuk kurabiye şeklinde ya da silindir şeklinde de bu kurabiyeyi yapabilirsiniz. Çok güzel silindir çubuklar halinde atıştırmalık olarak olabilir. Kurabiye hamurlarımın kenarlarını bu şekilde bıçakla ilk önce kare şeklini oluşturuyorum. Daha sonra kenar kısımlarında arta kalan kurabiye hamurlarımı bir kenara alıyorum. Tekrardan bu işlem yöntemiyle kurabiyelerime şekil vererek hazırlıyorum. Gördüğünüz gibi köşeli kare şeklimi oluşturdum. Şimdi küçük kareler olmak üzere lokmalık tuzlu kurabiyelerimi hazırlayacağım. Bu aşamada önden kavurmuş olduğum susamlarımı döküyorum. Daha sonra bıçak yardımıyla küçük kareler halinde kurabiye hamurlarımı hazırlıyorum. Kavrulmuş susamı dilerseniz hazır aktarlarda veya marketlerden temin edebilirsiniz. Ya da benim yaptığım gibi bir teflon tavaya veya yanmaz yapışmaz granit bir tavanın içerisine susamlarınızı döküp
Kısık ateşte devamlı karıştırarak kavrulmuş susam hazırlayabilirsiniz. Şimdi bıçak yardımıyla kurabiye hamuruma kare şeklini vereceğim. Şekil verme aşamasını sıkılmamanız adına hızlandırıp sizlerle paylaşıyorum. Bu detayların hepsini paylaşıyorum ki en detayına kadar görmek isteyen kıymetli takipçilerim var. O yüzden çoğunluğa göre hareket ediyorum. Hızlandırarak her aşamasını sizlere tariflerimi göstermeye özen gösteriyorum. Gördüğünüz gibi kurabiye hamurumdan bir sürü tuzlu kurabiyeler elde ettim. Oldukça bereketli bir kurabiye hamurudur. Ben toplamda 56 adet tuzlu kurabiye elde ettim. Daha küçük boyutlarda yaparsanız daha çok tuzlu kurabiyeler elde edebilirsiniz. Şekil verip hazırlamış olduğum tuzlu kurabiyelerimi ayrı bir tepsinin içerisine yağlı kağıt serip daha sonra aralıklı bir şekilde kurabiyelerimi diziyorum. Kurabiyelerimize şekil verdikten sonra önceden ısıtılmış 180 derecelik fırın ayarımızda kurabiyelerimizin üzeri kızarana kadar pişirelim. Benim fırınımda tam 12 dakikada kurabiyelerim pişti. Yakından da gördüğünüz gibi muhteşem oldu. Tam istediğim kalınlıkta ve ölçüde oldu. Şimdiden tarifimi deneyecek olanlara afiyet olsun. Şimdi sizlere hemen yakından kurabiyemin kıyırlığını, gevrekliğini göstermek istiyorum. Tadım kısmını sizler izlerken küçük bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. YouTube kanalıma henüz abone olmadıysanız YouTube kanalıma abone olmayı, paylaştığım videolarıma beğeni bırakmayı lütfen unutmayınız. Sizler videolarıma beğeni bıraktıkça ben de sizler için yepyeni tarifler paylaşmaya severek, özenle devam edeceğim. Şimdiden destekleriniz için, emekleriniz için hepinize teker teker çok teşekkür ediyorum. Videomu beğendiyseniz eğer sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Beni hangi şehir veya ülkelerden takip ediyorsanız yorum kısmına yazarsanız hepinize teker teker dönüş sağlayacağım ve gerçekten çok merak ediyorum, çok mutlu olacağım. Yepyeni tariflerimden anında haberdar olabilmek için bildirim zilini lütfen açınız. Bildirim zilini açtıktan sonra o anda paylaşmış olduğum tariflerimi hemen sizler görmüş olacaksınız. Böylelikle bir tarifimin daha sonuna geldik. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki tarifimde tekrardan sizlerle görüşmek üzere. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.